Selam futbol severler. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla da karşınızdayım. Bugünkü futbol videomda sizlerle Okan Buruk mu İsmail Kartal mı tartışması üzerine konuşuyor olacağız. Okan Buruk mu şu ana kadar daha iyi hocalık yaptı yoksa İsmail Kartal mı, bunu konuşacağız. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olun. Videoma like ve dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Diyelim ve videomuza geçelim. Okan Buruk şu ana kadar Galatasaray'da gerçekten başarılı bir teknik direktörlük deneyimi yaşadı. Okan Buruk bakıldığında İsmail Kartal'dan daha genç ve İsmail Kartal kadar da deneyimi olmayan bir teknik direktör. Başakşehir'le birlikte çok güzel başarılar yapmasından sonra Galatasaray istedi ve Galatasaray'ın başına teknik direktör olarak geçti. Ve şu anda görünen Okan Buruk için Galatasaray yönetimi Okan Buruk'u göndermediği sürece Galatasaray takımından Okan Buruk ayrılmayacak. Okan Buruk kendi isteğiyle ayrılmaz. Arada belki hani başkanlarla bir anlaşım sorun yaşayabilir. Yani anlaşma konusunda sorun yaşayabilir. Belki transfer konusunda sorun yaşayabilirse gidebilir. Hem Okan Buruk'a hem de İsmail Kartal'a baktığımızda ikisi de takımının şu anda şampiyonluk yolunda emin adımlarla gidiyor. Galatasaray lider, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray lider, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ise ikinci sırada gidiyor. İkisi de şampiyonluk yolunda emin adımlarla gidiyorlar. Bakalım kim şampiyon yapabilecek takımını. Bence Okan Buruk İsmail Kartal'dan çok daha kaliteli bir hoca ve ben Okan Buruk'un şu oynattığı takım, Galatasaray oynattığı oyunla, Galatasaray'da yaptığı başarılarla, hem Galatasaray'da hem de Başakşehir'de yaptığı başarılarla Türk milli takımının da başına geçmeyi hak ettiğini düşündüğüm bir teknik direktördür. Neden Okan Buruk milli takımın başına geçmesin ki? Başakşehir'de ciddi başarılar yaptı. Takımı şampiyon yaptı. Gitti. Galatasaray'da takımı şampiyon yaptı. Galatasaray'a birçok yıldız oyuncu getirttiler. Galatasaray'da takım çok iyi gidiyor. Tamam. Sparta Praha elenmesi kötü ama şu anda Galatasaray'a toplam anlamda baktığımızda, genel anlamda baktığımızda, yani toplama baktığımızda Okan Buruk'un Galatasaray'da başarılı bir teknik direktörlük deneyimi yaşadığını söyleyebiliriz. Keşke Beşiktaş'a gelseydi. Keşke Galatasaray'dan önce Beşiktaş'a gelseydi diyeceğim hocalardan biriydi. Çünkü ben Okan Buruk geldiğinde, mesela Galatasaray'a geldiğinde Okan Buruk Galatasaray tarafından tepki görmüştü. Hatta Okan Buruk takımda olduğu sürece ben takımda Galatasaray'ı tutmayacağım diyen taraftarlar da vardı. Ama ne oldu? Okan Buruk bunları geriye çevirdi. Okan Buruk takıma verdiği katkıyla, takıma oynattığı oyunla, takımda aldığı başarı ve başarılarla olumsuz tepkiler olumluya çevirebildi. Ama İsmail Kartal'da böyle bir şey yok. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başına geldiğinde birçok Fenerbahçeli İsmail Kartal'ın Fener'in başına gelmesini istemiyordu. İsmail Kartal'a kadar alınacak başka hoca yok mu diyen taraftarlar vardı. Hala aynı kanı üzerinde olan taraftarlar var. Okan Buruk'taki olumsuz eleştiriler şu anda olumluya dönerken İsmail Kartal'daki olumsuz düşünceler şu anda hala olumsuz düşünce olarak gidiyor. İsmail Kartal'daki olumsuz düşünceler olumluya dönmezken Okan Buruk'taki olumsuz düşünceler olumlu düşüncelere dönmeye başladı. Okan Buruk tek hatası var. Sürekli her maçta hakemin üzerine yürümesi. Yan hakemin üzerine gitmesi, yardımcı hakemlere gitmesi, her pozisyonda gitmesi doğru değil. Ben bir tek bunu beğenmiyorum. Tabii her gittiği pozisyonda, her gittiği hakemin yanına gidişinde haklı değil diyemeyiz. Haklı olduğu pozisyonlar da var ama genelde haksız şekilde gidiyor. Yani her pozisyonda hakemin üzerine gidemezsin abi. Yani başka hakemler olsa, taraf tutmayan hakemler olsa, yani ben sadece hakemler burada Galatasaray'ı tutuyor anlamında demiyorum. Yani tarafsız hakemler, yabancı hakemler olsa belki de Okan Buruk birçok maçta maçı tribünde bitirebilirdi. Ama bu demek değildir ki Okan Buruk kötü bir hoca. Asla değil. Okan Buruk yetenekli bir hoca. Ve hatta Okan Buruk Avrupa'da takım yönetebilecek kapasitesi olduğunu düşündüğüm hocalardan biri. Neden yönetemesin? Üst düzey takımlardan bahsetmiyorum. Hani Barcelona gibi, Real Madrid gibi, Paris Saint-Germain gibi, Bayern Münih gibi, Chelsea gibi, işte Liverpool gibi çok böyle üst düzey takımlardan bahsetmiyorum. Gidip neden bir Olympiakos'u çalıştıramasın? Neden bir Twente'yi veya Ajax'ı çalıştıramasın? Neden Valencia, Real, Sevilla, Benfica, Porto gibi takımları neden çalıştıramasın? Ben çalıştırabilecek kapasitesinin olduğunu düşünüyorum ki ilerleyen zamanlarda eğer böyle teknik direktörlük kariyerinde bu şekilde devam eder ve sürekli üzerine koyarsa Okan Buruk belki de Avrupa'dan bazı takımlardan teklif de alabilir. Gider gitmez orası ayrı bir şey ama teklif de alabilir. Okan Buruk futbolculuk kariyerinde de güzel bir kariyerlik sergiledi. Hani çok üst düzey bir futbolcu kariyeri sergilemedi ama görevini layığıyla yerine getirebilen, oynaması gerektiği gibi oynayan kaliteli bir
oyunculuk dönemi geçirdi. Hem Galatasaray'da oynarken bunu söyleyebiliyorum. Hem de Beşiktaş'ta oynadığı dönemde bunu söyleyebiliyorum. Ve teknik direktör kariyerine iyi başladı. İnşallah da iyi gider. Bakalım ileride iyi mi gidecek, kötü mü gidecek göreceğiz. Şimdilik iyi gidiyor. İsmail Kartal bu takımı şampiyon yaptığında Fenerbahçeliler şunu diyebilecekler mi? Evet, İsmail Kartal'da biz şampiyonluk yaşadık. İsmail Kartal kaliteli bir hoca. Biz İsmail Kartal'la yol devam etmek istiyoruz diyebilecekler mi? Ki ben bunu birçok taraftarın diyeceğini de zannetmiyorum. İsmail Kartal'ın oyun aldığı oyuncu değişiklikleri doğru. Değişiklikler yapamadığını söyleyen birçok taraftar var. İsmail Kartal'ın oyuncu değişikliklerini çok geç yaptığını da söyleyen bir taraftar kitlesi var. Oyunu rolantiye almaya çalışan bir İsmail Kartal olduğunu söyleyen birçok taraftar var. Taraftarlar İsmail Kartal'dan genel anlamda memnun değil. Yani tamamı olmasa da çoğunluk kısım İsmail Kartal'dan memnun değil ve İsmail Kartal bu takımı şampiyon yaparsa dahi İsmail Kartal'la devam etmeyelim diyecek taraftar kitlesi de fazla. İsmail Kartal'ın şu anda Galatasaray antrenörü Okan Buruk'tan bir avantajı var. O da şu: sezonu 3 kupayla kapatabilme şansı var. Önünde bir Süper Kupa var. Kazanırsa Süper Kupa alacak. Arkasından Konferans Ligi var. Olympiakos eğer finale kadar gidebilir. Finalde de yener, kupayı alırsa bir Konferans Ligi kupası alma şansı var. Ve bir de lig kupası alma şansı var. Yani ligi 3 kupayla kapatma şansı var. Eğer Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal sezonu 3 kupayla kapatırsa benim gözümde Okan Buruk'tan bu sene daha iyi bir hoca diyebilirim. Sadece bu sebeple. Hani Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal şampiyon yapsa bile takımını Okan Buruk'tan iyi diyemem. Yani İsmail Kartal şu anda Okan Buruk'un altında eziliyor. Ezilmişliğini de dile getirdi zaten. Neden herkes Okan Buruk'u konuşuyor da beni konuşmuyor söyleminden sonra Okan Buruk'un altında ezilmişliğini gösterdi. O da istiyor ki Okan Buruk kadar ben de konuşulayım. Ben de dile getirileyim. Ben de takım yönetiyorum. Ben de oyuncuların yerlerini yeri gerekirse değiştiriyorum. Şunu da söylüyor. İşte bazı oyuncular işte şunu ben şurada oynattım. Bunu ilk ben burada oynattım. Bunu burada ben ilk oynattım diyor ama takımda oynanan bazı oyuncuları senden önce gelen Fenerbahçe teknik direktörleri oynatmış. Hani diyorsun ya işte ben şunu şurada oynattım ama bir bakıyorsunuz daha önceki Fenerbahçe teknik direktörü o futbolcu o da orada oynatmış. Senden önce oynatan var. İlk sen değilsin. Veya işte ben ilk bunu burada oynattım dediğinde o futbolcu daha önceki oynayan takımlarda orada zaten oynamış. Sen ilkleri sen yapmış değilsin. Yani konuşulacak hiçbir şeyin yok. Okan Buruk'tan neden bu kadar nefret eder hale geldin? O da ayrı bir şey. Takımda 3 tane kupa al. 3 kupa alma hakkın vardı. Süper Kupa, Konferans Lig ve Lig. Al 3'ünü. Lig bu 3 kupayla bitir. Kalan maçların hepsini kazanmalı. Hepsini kazandığın takdirde bu 3 kupayı da alabiliyorsun. Bu 3 kupayı da al. Biz de diyelim ki helal olsun İsmail Kartal diyelim. Bunu yapmadığın sürece şampiyon olsan dahi ben kendi adıma helal olsun İsmail Kartal demeyeceğim. Ve şu anda Galatasaray'da oynayan Okan Buruk'un keşke şu anda Beşiktaş'a gelmesini isterim. Keşke Beşiktaş'a gelse dediğim hocalardan biridir. Okan Buruk sempatik birisi olarak görünür. Evet ama bazı yaptığı hareketler Fenerbahçelerin gözüne batıyor. Galatasaray yönetimi hocası Okan Buruk'un arkasında ama Fenerbahçe yönetimi hocası İsmail Kartal'ın arkasında değil. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamalara da siz hiç ben takımıma inanıyorum, ben takımıma güveniyorum, takımım şampiyon olacak, takımımızda şampiyonluğu biz alacağız dediğini duydunuz mu? Hep farklı açıklamalar yaparak gündemi değiştirmeye çalışan bir Ali Koç söylemleri var. Ama benim gözümde Okan Buruk İsmail Kartal'dan çok çok daha kaliteli bir hocadır. Benim bu söyleyeceklerim bunlar. Sizce İsmail Kartal mı yoksa Okan Buruk mu? Hangisi takımını şampiyon yapabilecek? Hangisi daha iyi? Şampiyonluk da bitince hangisi daha iyi hocalık yapmış olacak? Bunu göreceğiz. Sizin görüşleriniz bu konuda ne? Ben İsmail Kartal şampiyon yapsa dahi Okan Buruk'un daha iyi hoca olduğunu söylüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Benim Okan Buruk'u İsmail Kartal'dan daha iyi hoca olarak görmem demem Galatasaray'da olduğum anlamına gelmiyor. Galatasaray'a sempati beslediğim anlamına da gelmiyor. Sizler de görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsınız. Sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.